Kemo kanalından herkese merhabalar. Bugün yine güzel bir kulaklıkla sizlerin faydasına dokunacağına inandığım bir kulaklıkla karşı karşıyayız. Asus ROG Jetra True Wireless diye geçiyor bu kulaklık. Birçok insanın övdüğünü gördüğüm bir kulaklık aslında. Ama tabii sonuç kısmı nasıl bize gösterecek onları ileriki zamanlarda göreceğiz. Şu an itibariyle kullandım. Bayağı bir de tecrübe sahibi oldum. Bu tecrübelerimi sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Bakalım bu kulaklık gerçekten alınabilir mi, alınamaz mı diye ölçelim. Kulaklık bu şekil karşılıyor. Hemen şöyle bir açalım. Evet, kulaklığımızın kendisi bu şekil. İlk önce kutu içeriğini göstermek istiyorum. Bir tane de içinden örgüsüz ROG kablomuz çıkıyor. Type-C şeklinde şarj kablomuz bu. Yine içinden 6 tane kulakçık pedleri çıkıyor. Medium, large, small şeklinde. Burada da kullanma kitapçıklarımız mevcut. İlk önce bu kulaklığın size teknik verilerini söylemek istiyorum arkadaşlar. Bluetooth 5.0'ımız mevcut. 20 Hz ile 20 kHz arasında frekans aralığımız. Çoklu platform destekliyor. 5,5 saat kulaklık kullanım süremiz, kutumuzun ise 21,5 saat kullanım kapasitesi mevcut. Yani toplamda 27 saat kullanabiliyoruz. ANC aktif görüntü engellememiz mevcut. Equalizer ayarlarımız var. Oyun modu, sanal surround'ımız mevcut ve toplamda 57 gram ağırlığında bir kulaklık. Kutuyu da sizlerle beraber şöyle bir incelemek istiyorum. Kutumuzun hemen şu kısmında ROG amblemimiz her zamanki gibi ROG ailesine mensup olduğu için hemen kendini gösteriyor. Şöyle kulaklığı açtığımız zaman ise hemen burada bir OLED ekranımız, OLED değil piksel ekranımız mevcut ve kulaklığımızın hemen sağ ve sol şeridinde uyarı ledlerimiz mevcut. Bunları herhangi bir türlü değiştiremiyorsunuz maalesef. Yani bunlar otomatik olarak değişiyor. Kulaklığımızın herhangi bir yerinde ayarlanabilir bir RGB mevcut değil. Bu aklınızda olsun. Gördüğünüz gibi yine ROG gözlerimiz mevcut ve ROG yazımız yine kulaklığımızın içinde mevcut. Bilginiz olsun. Bu modelin arkadaşlar dilerseniz beyazı da mevcut. Gidip beyazını da satın alabilirsiniz. Hem siyah hem beyaz, başka maalesef seçeneklerimiz mevcut değil. Hemen kutumuzun şu tarafında onu da göstermek istiyorum. Şöyle açıp burada gördüğünüz gibi bir ledimiz var. Bu led mavi yandığı zaman orta seviyede şarj, beyaz yandığı zaman full dolu, kırmızı yandığı zaman ise kritik olduğunu bizlere gösteriyor. Kutumuzun şöyle gördüğünüz gibi çok böyle yere basan bir tarzı yok. Böyle biraz daha oynak bir tarzda duruyor. Yani şöyle nasıl gösterelim? Bu tarz bir yere basan tarzda değil de böyle biraz daha şekli, böyle alımı biraz zor olabilir bazı insanlar için. Böyle oynuyor. Şimdi aldığımız zaman alışımız gerçekten çok rahat. Kulaklıkları böyle hemen hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Ya da rahat bir şekilde yine yerlerine koyabiliyorsunuz. Ve mıknatısı da yani herhangi bir şekilde şöyle açayım, düşme vesaire vesaire de yapmıyor. Evet, kulaklıklarımız alımımız kolay dedik. Hemen şu ROG yerinde arkadaşlar dokunmatik bölümümüz mevcut. Buradan ANC'mizi ayarlayabiliyoruz. Ortam sesini açmayı ayarlayabiliyoruz. Durdurma, cevaplama bu gibi şeyleri buradan ayarlayabiliyoruz. Sağ ve solda farklı olmak üzere özelliklerimiz mevcut. Yani sağda farklı işler yaparken sol tarafta farklı işler yapıyoruz. Buraya da zaten ekrana da görüntüsünü size göstereceğim. Yani bu açıdan baktığımız zaman kullanımı gerçekten kolay. Hani karmaşık bir yapıya sahip değil. Diğer kulaklıklarda neyse aynı şekilde bu kulaklıkta da dokunmatik kısmı kolay ve anlaşılır bir şekilde rahat kullanabilirsiniz. Dokunmatik kısmından bahsetmemiz gerekirse dokunmatiği hassas, yani sizi mahcup etmeyecek derecede ve geri bildirimi hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani bastı mı basmadı mı gibi şüphelerde kalmıyorsunuz. Yalnız benim istediğim burada bir özellik vardı. Dokunmatiğini kapatabilme program üzerinden. Maalesef program üzerinden de dahi olsa dokunmatiğini hiçbir türlü kapatamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kutusundan bahsettik ama kutusunun tam olarak bir özelliğini de söylemedim arkadaşlar. Tam bu alt kısmında dilerseniz kablosuz şarj şeklinde de kutunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bir de kutumuzda hızlı şarj özelliği mevcut. Bu ne demek? Yani 10 dakika şarj ettiğiniz zaman içindeki kulaklığı 1,5 saat müddetince kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi ise ses kalitesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Yani ses kalitesi şöyle, bundan daha iyi ses kalitesini daha ucuza bulup daha iyi ses verecek kesinlikle kulaklıklar mevcut. ANC özelliği olsun, ortam sesi olsun, bu gibi özelliklere bu kulaklıklardan daha ucuz bulup da daha aynı seviyelerde daha iyisini bulma ihtimaliniz gerçekten yüksek. Şimdi ANC özelliği böyle ağam şağım bir şekilde değil. Ortam sesi de yine yapay zekamış gibi geliyor. Yani buradaki mikrofonların aslında çok güzel olmadığını da anlamış oluyoruz biz böylece. Ortam sesini alıyorsunuz ama böyle bir yapaylık söz konusu. ANC'si de böyle çok
muhteşem bir ANC değil. Yani Apple'dan bir tık küçük diyelim, bir tık düşük diyelim. Kalitesine gelecek olursak kulaklıklarda en çok herkese dinlettiğim zaman bas seviyesinin yüksek olduğu yönündeydi. Yani sesi kalitesi bence yeterli. Bas seviyesinin yüksekliği de dilerseniz yazılım üzerinden bas kuvvetini ayarlayabiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz ya da yükseltebiliyorsunuz. Bir de en çok kritik olan bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kullanım süreleri, evet, tanesinin yani bu kulaklıkların 5,5 saat, kutunun ise 21,5 saat, toplamda 27,5 saat olduğunu söyledik. Ama bu maalesef bu şekil değil. Normal kullanımlarda ANC açıyorsunuz ya da ortam sesini açıyorsunuz yeri gelince ya da %50 sesin üstüne çıkıyorsunuz. Yani bu gibi testler, bağlantı 1-2 defa daha fazladan bağlantı yapıyorsunuz telefonunuza. Bu gibi şeyler acayip bir şekilde şarjını etkiliyor. Bilginiz olsun. Ortalama olarak 5,5 saat değil de 4 saat olarak düşünebilirsiniz kulaklığın tanesinin kullanımı. ANC'yi açtığınız durumlarda farklı, kapadığınız durumlarda farklı, oyun modunu açtığınız durumlarda, oyun modunuzu kapattığınız durumlarda tamamıyla farklılık gösteriyor. Bunda aklınızın bir köşesine bence yazın. Yani 5,5 saat deyip bunu alırsanız kesinlikle 5,5 saat olmadığını göreceksiniz. Arkadaşlar bu kulaklık kesinlikle gaming bir kulaklık olarak tasarlandı. Gaming bir kulaklıktan ne isteniyorsa tamamıyla bu kulaklıkta var. Zaten şunu söylemek istiyorum ki eğer profesyonel bir insansanız zaten bu kulaklıkla işiniz yoktur. Gaming yapıp telefonda olsun ya da başka bir yerde olsun profesyonelce yapıyorsanız kesinlikle zaten kablosuz alacağınızı düşünmüyorum. Kablolu alırsınız. Bu da kablosuz olacak, yani orta profesyonel seviyeler için yeterli bir seviyede mevcut. Bluetooth 5.0 bildiğiniz üzere sezebiliyorsunuz. Yani bir gecikmesini, ama böyle çok bir ağam şahım bir gecikmesi de mevcut değil bildiğiniz üzere. Bu yüzden bence oyun oynayacaklar için de yeterli bir kulaklık olduğunu ben düşünüyorum. Bir de dilerseniz sizlerle birlikte mikrofon kalitesine bakalım. Evet, şu an Armoury Krit yazılımımıza girmiş bulunmaktayız. Cihaz ayarları dediğimiz zaman hemen bağlandı şeklinde geliyor ve hemen buradan görebiliyorsunuz. Şu yukarı kısmında şöyle şunu kaydırayım. Ayarlar kısmına geldiği zaman aygıtınızın güncel mi değil mi olarak bunu burada görmeniz gerekiyor. Yani bazen güncelleme geliyor ve bu güncellemeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi dokunmatik alanın nerede kullanacağını sizlere göstermiş oluyor. O dokunmatik ekrana herhangi bir şekilde müdahale yapamıyorsunuz maalesef. Yani buradakiler neyse bunun daha ötesine geçemiyorsunuz. Dokunmatik ekranda da böyle bence bir sıkıntı var. Dediğim gibi kapatamıyoruz ve müdahale edemiyoruz. Neyse, geldiğimiz zaman buradan ses ayarını ayarlayabiliyoruz. Dilerseniz buradan özelleştir, işte RGB, yarış, film gibi yerlere gidebiliyorsunuz. Sanal surround kısmını önermemiştim. Dediğim gibi yapay bir şey gibi geliyor. Bence açmayın. Equalizer ayarlarımızda yine burada klasik yapabilirsiniz. Jazz, hip hop gibi özelliklere gidebilirsiniz. Gayet başarılı. Equalizer'dan anlayanlar gerçekten yine burada da güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum. İlk başta demiştim bas arttırma yeri diye. Bas arttırma da aynı şekilde burada şu an görüyorsunuz. Bas arttırma yeri isterseniz açıp aşağı ve yukarı kaydırabiliyorsunuz. Ama ben genelde bası kapatıyorum. Oyun modu kısmı da bu şekildeydi. Ve aynı zamanda kapatıp açtığınız zaman da kulak içerisinden size bildirimler geliyor. Güç kısmına geldiğimiz zaman ise güç kısmında buradan görebiliyorsunuz. Yazılım kısmına da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bilgisayara nazaran gerçekten çok daha hızlı bir yazılımı var ve basit bir yazılım kullanımı var. Yazılımına girerken en azından zorlanmıyorsunuz. Bilginiz olsun, çok rahat şıkır şıkır bir yazılımı mevcut. Net olarak şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar, bu kulaklık ses için alınabilecek bir kulaklık değil. Yani insanları gaza getirip işte bu kulaklık bedava verildi diye birilerine işte bu benim kulaklığım, bu kulaklık budur demenin bence şahsen hiçbir anlamı yok. Ya arkadaş, 1500 liraya bu kulaklıktan çok daha iyi ses veren kaliteleri kulaklıklar var. ANC'si de aynı. Yani böyle artı bir özelliği yok. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Ben biraz burada işte milletin gaza getirmesine sinirlendiğim için bu şekilde söylüyorum sizlere. Eğer oyun için alacaksınız gerçekten diyebileceğim hiçbir şey yok. Ama yanında işte güzel ses duyarım, kulağıma güzel ses gelir tarzında alacaksanız kesinlikle bu kulaklığı tercih etmenizi önermem. Bu kulaklık oyun için üretilmiştir. Şarj seviyesi de bence 4 saat oyun için kullanıldığınız zaman 4,5 saat fazla yeterli. Oyun için kullanıldığı zaman. Ama ses olarak kullanacağınız zaman ya da sporda ya da herhangi bir yerde kullanacağınız zaman kesinlikle sizlere önermem. Bu tabii ki de benim düşüncelerim. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz bana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.